netice denildiği takdirde %8'lere indi enflasyon, faizler aşağı indi. Şu anda %25'lerde. Demek ki kötü bir gidişat vardı ki bu gidişatın akabinde bu insanların geneli hep aynı şeyden muzdarip. Konu ne? Geçim sıkıntısı. Ekonomik anlamda hiç yüzü gülen insan gördünüz mü? Maalesef yok. Emeklisi de aynı şekilde, çalışanı da aynı şekilde. Bakıyorsunuz zengin daha çok zengin oluyor. Fakir insan hala daha fakirleşiyor ya da olduğu yerde sayıyor. Ya bakın ben 3 tane çocuk okutuyorum ve çok da iyi yerlerde okuyorlar. Biri Cerrahpaşa'da okuyor, biri Gebze Teknik'te okuyor. Ben kamuda çalışıyorum. Şu anda yıllık izindeyim. Ya inanın o kadar zor anlar yaşıyoruz ki bildiğiniz gibi değil. Yani ben çocuğuma 50 lira 100 lira harçlık veremeyecek duruma geliyorum. Ya verdiğin zaman bile bu çocuklar hani geçimini sağlayamıyor. Ortalık her türlü hayat pahalılığı ortada göz önünde. Allah bir çay içemiyor dışarı. Ya, hakikaten güç yani. Gerçekten güç. Yurtta mı kalıyorlar efendim? Yok yurtta kalmıyorlar. İstanbul'da okuyorlar. Yani devlet üniversitesinde yani Allah'tan ki öyleler. Yani o da bir gider sonuçta. Ya bu genel anlamda baktığınız zaman hani gençler umutsuz, ümitleri yıkılmış. Ya ben bile çocuklarım yurt dışına kaçmak isteği içindeler. Yani ben ülkemi seviyorum, insanlarımı seviyorum. Benim hiç kimseyle bir sıkıntım yok. Kimsenin de kimseyle bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Ama ekonomik anlamda insan sofrada gülmeyince ya hep şu söylenir ya hani büyük ülkeler, büyük devletler önce aileden başlar. Mutlu, huzurlu bir ortam aileden başlar öyle değil mi? Ama insan sofrasında mutlu, huzurlu olmadığı zaman bu gençler bunu gördüğü zaman ümitleri yıkılıyor, planları, programları yok oluyor. Bu sefer arayışı dışarılarda bakıyorlar. Söz konusu bu durum böyle olunca yani ben ne kadar evladım da olsa sonuçta bireyler ne kadar ben onu elde avuçta tutabilirim ki? Tutma şansım var mı? Ya bakın gerçekten ülkemizi seviyoruz ya. Ya şu cennet benim doğduğum yer burası. 49-50 yaşına geldim. Bakın doğduğum yer burası. Bu ülkenin insanların birbirleriyle gerçekten bir sorunu yok. Ayrıştıranlar, kutuplaştıranlar yine siyasiler. Siyasi görüşün ne olursa olsun, inancın ne olursa olsun, mezhebin ne olursa olsun bu olmaması gerek. Ya bu insanın hiç kimse ya şu ortamı hak etmiyor güzel kardeşim. Hak etmiyoruz yani. Yani bu kadar. Bakın diyorlar ki resmi kayıtlara göre 10 milyon gayri resmi 18 milyon yabancı deniyor bu ülkede. Ya kardeşim ya binlerce kilometre uzaklıklardan gelip yanında İran'ı, Irak'ı, Afganistan'ı geçen insanlar gelip Türkiye. Savaş mı var oralarda şu anda? Var mı savaş? Yok. Savaştan kaçan bir insan en yakın bir ülkeye sığınması lazım. Yani şu anda öyle bir savaş da söz konusu değil. Ama İran'ı geçip Türkiye'ye gelmelerinin altında başka bir sıkıntı var sanki. Şöyle bakın açın bütün ana haberleri veya yerel TV'lere bakın. Ya açıyorsunuz insanlar artık böyle öyle gaddarlaşmış ki ya bir insanın kolay cebinde silah taşıması mümkün mü? Değil. Mümkün değil mi? Polis bile müdahil olamıyor. Güvenlik güçleri bile müdahil olamıyor. En ufak bir ya araba kullanıyorsunuz. Neyle karşılaşacağınız belli değil. İnsanlar tahammülsüzleşmiş yani. Kimsenin kimseye tahammülü kalmamış. Hoşgörü bitmiş, iyi niyet bitmiş. Soruyorsunuz insanlara bu ülkede ekonomiden memnun musun? Yok. Eğitimden memnun musun? Yok. Hukuktan, adaletten memnun musun? Yok. Kardeşim olması gereken değerler bunlar ama bunlardan memnun değiliz. Enteresan değil mi? Yaşama sevincimizi elimizden almanın kimsenin hakkı yok ya. Hiç kimsenin hakkı yok. Ya ihtiyacı olanı... Çözüm ne? Ya siyasi bir değişimde bunun olacağını düşünmüyorum ben ya. İnsanlar eğitimle, güzel ahlakla, hoşgörüyle, muhabbetle, birbirlerine sevgi, saygı, hürmetle yaklaşınca Bence refah seviyesinin artmasıyla iş başlar. yapması lazım abi. Nereden nereye geldiğimizi de unutmayalım. Mutlaka. Çok haklısın. Nereden nereye geldiğimizi Tamam. unutmayalım. Tabii. Abi. Özür dilerim müdahale ettim ama şöyle bakın. Nereden nereye geldiğimizi bir kere unutmayalım. Çok doğru. Emekliler şu an ağlıyor. Yani %25 zam verip de öbür taraftan fiyatlara onu hükümet yapmıyor. Bunu yapan halkımız yapıyor. Esnafımız yapıyor. %40, %50 öbür taraftan hemen zam yapıyor. Bak. Ama şunu da gözden kaçırmak. Şimdi kur korumalı mevduat hesabı... Esnaf 25 mi zam verdi? Bak. Esnaf yapmıyor. Yapıyor. Abi. Ha, bak şunu de bana. Bak şunu de bana. Abi bir dakika bak. Şunu de bana. De ki sen devlet misin? Kontrol mekanizmanı çalıştır. Herkes kafasından satmasın. Kardeşim ben şuradan Sultanahmet'te iniyorum. Bir tane kahveyi 80 TL'ye içiyorum. 2 metre ileri gittiğim zaman adam diyor ki nasıl olur abi diyor ya. 30 lira yetiyor diyor. Ha tamam bunu Semtimizdeki marketlere de gidelim. Bakın ben belediyede çalışıyorum. İnanın bak belediyede memurum. Oradaki zabıta o alanın kolluk kuvveti diyelim. Yani denetleyici mekanizması diyelim. Şimdi bakın o yöredeki adı geçen
bir sürü marketler var. A market, B market, C market. Alacağınız bir ürün 3 değişik ya da 3 farklı fiyat olur mu? Olma ihtimali var. Ama tabii mutlaka. Belediyeler işte yerel yönetimlerde zabıta yapacak, belediye yapacak. Diğer taraftan da hükümet kontrol edecek. Kardeşim Katılıyorum. iki daire yan yana, biri 10.000 TL'ye veriyor, biri 4.000 TL'ye veriyor. Nasıl oluyor böyle bir şey? Altın mı kardeşim içi ya? Yazık, günah, insaf yok insanlarda. Peki bu enflasyon neden türedi abi? İşte bu kur korumalı mevduatlar çıktı ya abi. Maalesef zengin daha çok. Adam 10 milyon parası olan 4 ay 5 ay içinde üzerine 4 milyon para aldı kur korumalı. Çarpıklık her yerde var. Bakın bir milletvekili etki ediyor abi. Bizi 140 etki ediyor, bin bizi etki TL ediyor. maaş alıyor. Bir yıl adam parlamentoda oturduğu zaman 66 bin TL şu an emekli mi? Hak mı bu ya? Adam 30-40 sene işçinin anası ağlıyor. 8 saat ters sıyırıyor. 8 bin lira, yok bu haksızlık. Bunu inşallah hükümetimiz zaten yaptı bir şeyler şu anda. Az önce ben internette okudum. Şu an %25, %30 bir ara zam daha geliyor şeyden önce. Ama bu bir kurtuluş gene değil. Yani siz bu yandan %25-30 zam verirsiniz. Öbür taraftan fiyatlara adamlar bir gecede ya 100 liraya aldığım bir şey 150 TL'ye çıkarıyor. Buna dur demedikçe bunların hiçbiri çözülmez. Yani bir de şu, lütfen gerçekçi olalım. Deniliyor ki benzinleri çıkarttı da Tayyip Baba şu, ya öyle bir şey yok. Brent petrol arttığı zaman bütün dünyada otomatikmen çıkıyor. Bunda şey yok. Ha belki vergi fazla alınıyordur veya şu olur, bunlara düzenleme yapılabilir ama inşallah daha da güzel olur. Ne yapalım yani, şimdi ülkemiz cennet. Bak bugün şu anda İstanbul'da 1.600.000 turist var. Yabancılar da dışlamayın, bakın. Bak Suriyelilerde inanın şöyle bir şey var. Hiç kimse vatanını bile bile seve seve terk etmez. Tamam abi, terk etme. Bak, Şunu bak, söyleyebilir miyim? Bak bir Suriyeliler şey daha geldi. ekleyeyim. Bakın. Hiç kimse etmez. Adam diyor ki biz kapımızı çalan aç insanlara her zaman ta eskiden beri kapı açtık, kapatmadık. Ha şu olabilirdi. Yaşlılar, çocuklar, kadınlar davet edilirdi. Belirli bir tampon bölgede bırakabilirdi. Ama olmadı. Gençler de kaçtı. Adam diyor ki ben ülkemi savunayım. Ama diyor silahım yok, ordum yok, bir şeyim yok. Neyle savunayım? Kamyonlarla bir sürü göçmen geliyor. Sınırlardan o kadar rahat geçiyorlar ki. Suriyelileri- Bunlar uyuşturucuyla geliyor ve silahla geliyor. Söz konusu. Kişi müstesnadır. Abi şunu Bakın. söyleyebilir miyiz? Tabii buyurun. Suriyeliler ailesiyle geldi. Evet. Onlara hiçbir lafım yok. Tamam. Sizin söylemenize göre. Peki Afganlar ne için geldi abi? Hepsi erkek. Yanında bir tane bayan yok. O da ülkesinden kaçıyor. Memnun değilim diyor. Bugün o zaman Abi tırlarla Peki ülkesine şunu gelip diyelim, bırakılan durun bir dakika. ülkemize nasıl? Avrupa'da kaç Türk var? Toprağın fakirliğinden geliyor. Evet, acından değil. Bir de burada Abi biz mülteci kampı mıyız? Özbeöz milletimizdir Afganlılar. peki Avrupa'da Abi kaç nasıl Türk millet var? ya? Milletiysek o zaman neden erkekleri geliyor? Bayanları neden gelmiyor? Orada bak adamlar çalışma için, böyle şey için, böyle rızkı için geliyor. Afganlılar başka bir şey için gelmiyorlar buraya. Yarın o Afganlar Ama o birileri de oradan öyle keyfine gelip burada şöyle nargilelerinden öyle. İşte bizim sözümüz onlara yani işte. Bizim sözümüz onlara. Onların gelmesinden ziyade bize burada ne kadar etki ediyorlar, tesirlerini. Bulamıyorum. Aylık 30.000 TL maaş vereceğim. Çoban bulamıyorum. Afganlı geldi yapıyor. Ya öyle diyorsunuz işe geldi mi kimse yok. Dün ben bir arkadaşımla görüştüm. kontrolsüz bir şekilde gelen millet, biz kontrolsüz bir şekilde nereye gitmişiz ki onlar bizim buraya geliyor? Genellemek belki yanlış. Fakat adam diyor ki ben günlük 1200 TL'ye inşaat işçisi bulamıyorum diyor ya. İnsan inşaat işçisi. Biz inşaatta çalışıyoruz. Bize Vallahi 1200 bilmiyorum. söyleme. Buyur abi. Bizim insanlar sadece oturup milletin dedikodusunu yapıyor. Başka bir şey yapmıyor. İşte adam diyor ki Bak adam diyor ben iş bulamıyorum değil mi? Oradaki adam da işçi bulamıyor. Bizim sadece insanlarımız ne diyor biliyor musun? Diyor ki Suriyeli geldi, Afgan geldi, Almanı geldi, Rusu geldi. Kardeşim sen çalışmıyorsun ki. Gelmişsin burada affedersin otura otura götünü büyütüyorsun. Ondan sonra diyorsun ki işte Suriyeli niye geldi? Suriyeli çalışıyor abi. Var bizim orada 10 tane var. Adamlar 10 kişi de çalışıyor. Adam başı 1000 lira kira veriyor. 10.000 lira kira parası Ki veriyor. haklısın da abi. Şunu sorabilir miyim sana? Suriyeliler buraya gelmeden önce bu ülkede kim çalışıyordu? Bizim insanlar yine çalışmıyordu. Nasıl geçimini sağlıyordu abi insanlar? Çalışmıyordu. Ben kendim 30 senedir İstanbul'da. Bizim insanlar çalışmıyor. Bizim Hayvancılık, insanlar- ekonomi bu durumda mıydı o zaman? Çalışmıyor. Bak şimdi hayvancılık ben sana bir şey söyleyeyim. İstanbul'da hayvancılık öldü yani bir şey kalmadı. Çünkü niye? Bir ilaçlama oldu. 7.000 bilmem 780 bin bilmem kaç tanesi hep telef oldu yani.
Hastalıktan oldu. Nasıl ki pandemi çıktı ya, aynı böyle bir hastalığı saldılar. İthal mal getirmeye çalıştılar. Ben içindeyim. Doğudan geldim ben. İçindeyim. Bak abi diyor ben iş bulamıyorum. Ben sana numarayı vereyim, hemen git başla. Geceli gündüzde 30 bin lira çalış. Ben sana vereyim. Çalış. Ne iş yapacak abi? Hayvana bakacak. Kaç saat bakıyor? Kardeş bak ben sana şöyle söyleyeyim. Bizim geceli gündüzlü dediğimiz hayvana bakıyorsun. 3 saatte 4 saatte bir bakıyorsun. Çalışma saatimi söyler misin? Sana bağlı. Nasıl bana bağlı? Hayvanını otla suyunu ver, sana bağlı. Tamam. İnsanın standart çalışma 8 saat çalışırsın. 8 saat çalışırsın. 8 saat dinlenirsin. 8 saat yatarsın. söyleyeyim mi? Öyle yok. Öyle git. Sen şimdi devlet memurunda çalışmıyorsun dayı. Burada dağda çalışıyorsun. Hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Şimdi çalışma saatini, Türkiye'de çalışma saati ne kadar? 10 saat mi? Bakar mısın? Bakar mısın? Çalışma saati 10 saat mi? Türkiye'de şu an. Saati şimdi 1 saat çalışırsın, 5 saat yatarsın. Hayvan kendini otlatıyor zaten. Tamam, aylık ne veriyorsun? Aylık sana bağlı, senin çalışmana bağlı. Sen hayvanı iyi beslersen iyi alırsın. Ama sen gel yan yat, hayvan kendini beslemezsin. Sen ne istiyorsun? Otun var mı besleyecek yerin? Tamam, ben gelin ver numaranı. abi, ben- 30 milyar mı veriyordun? 30 milyar Ben mı? sana vereyim. nerede abi? 30 milyon. Bingöl'de abi. Bingöl'deymiş abi. Yer var mı? Sana her şeyi veriyor. Her şeyi veriyor. İnsanlar çalışmıyor. Ben de Bizim oraya bak, ben şöyle söyleyeyim. Diyarbakırlıyım. Ver bana yer. Tamam mı? orada bak, ben Ver sana sigortamı yap. Abi hepsi var, hepsi. Tamam, gelin ben. Bizim insanları ben Boştayım, sana gelin. açık söyleyeyim mi? 2010 yılında bakar mısın? 2010 yılında Afganlı mı vardı? Suriyeli mi vardı? Yok muydu abi? Var mıydı? Bu memleket Var mıydı? Afgan niye çalışıyor? Mecburiyetten değil. Mecburiyetten. Bu adam çalışsa 30 bin lira isteyecek. Afgan'a 15 bin lira yarı yarıya çalıştırıyor. Köle sistemiyle çalıştırıyor. Hayır. Hayır. Bu adam 30 bin lira vermez ama ona 15 bin liraya bedavaya çalıştırıyor. O yüzden çalışıyor. Yok gerçekten yok öyle bir şey. Bak ben Sigortasız içindeyim. çalıştırıyorlar mı Afgan'ı? Yok abim yapıyorlar. Suriyeli, abi Türk vatandaşı değil, nasıl sigorta yapacak? Bak şu şekil. Bütün güvencesini veriyor. Maaş veriyor. Bütün güvencesini veriyor. Hastalık güvencesini, bütün sıkıntısını mesela gideriyor. Sağlık sigortası olması gerekmiyor biliyor musun? Bak ben işindeyim, o yüzden söylüyorum. Ama diyelim bu ki abiyi inek vurdu, götürsem- tepti, adamın Bak ben ayağını kırdı, kendim- kafasını kırdı. Nasıl sağlık muayenesi yapacak? Götürüyor, kendi imkanıyla götürüyor. Şimdi elin Afganına eğer sigorta yapmıyorsa, Türkiye sigorta yapıyorsa Gelmiyor adamın abim, işine gelmiyor. Adam 2 ay çalışıyor, 60 bin lira cebine koyuyor gidiyor. Ondan sonra girdi çıktı gösteriyor. Sigorta hiç kesinlikle yatırılmıyor. İşçi. Malatya'da 2 milyara. Sen mesleğin ne? Mesleğin ne? Ya ben her şey yaparım. Ha, her şeyle olmuyor işte. Malatya'da şeyle toplarım. Kayısı da toplarım. Her şeyle olmuyor işte. Demir düşmesini biliyor musun? İnşaat demiri. Bütün insanlar demirci mi dayıcım ya? Canım işte 2 milyar yömyesi Ya var. şimdi bir üniversite sen çocuğunu ne için Ha. okutursun? Ha. Ne için okutursun sen üniversitede? Ya şimdi bak benim mesleğim yok, sanatım yok, bir şeyim yok. Elim almışım bir kürek bir ip, bana iş. Kimse sana iş verir? Durup dururken kim verir ya? Vermez mi dayı? Vermez abi. Tamam, Afganlara verin, Suriyelilere verin. Ya siz onu. Afgan, ya çalışana verilir, çalışana. Tamam işte Afganlar, Suriyeliler çalışıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizim meselemiz Afgan, Suriye, Türk bilmem değil yani. Biz hepimiz Müslümanız. Bize insan olan önemlidir. Ben sana bir şey çalışmıyor. Eğitimi bitirdiniz. Her şeyi bitirdiniz. Ondan sonra Sen nerelisin? millet Sen çalışmıyor. nerelisin, nereli? Ben Diyarbakırlıyım. Sen niye bıraktın geldin buraya? Tarım yok mu orada? Ya benim ülkem, niye gezmeyeyim ya? Ya tarım yok mu orada? Konya Ovası biliyor Ya musun? bırak. Dayı bir saniye. Bak. Tarım var ya. Konya Dayı sen nerelisin? Dayıcığım sen nerelisin? Malatyalıyım. Sen niye geldin o zaman? ne tarım çalışıyorum. almadın? Bir dakika. Şimdi bir dakika. Şimdi bak. Bir ülkenin refah seviyesi yüksek olabilmesi için bir kere ekonominin iyi olması demek. Şimdi bir insanın ana omurgası nedir? Beldir. Bir ülkenin ana omurgası da ekonomidir. Ekonomin iyi olursa refah düzeyin yüksek olur. Hazıra dayalı bir sistemle hiçbir zaman hiçbir ülke başarılı değildir. Şimdi diyor ki işte şunu yaptılar, bunu yaptılar. Hükümetler göreve geldiği zaman bir şeyler yapmaya taliptir, mecburdur. Çünkü o yetkiyi o yüzden veriyoruz. Adalet sarayları yaptı diyorlar, içinde adalet yok. Her yere üniversite açtı, içinde bilim yok. Her yere hastane yaptı, içinde doktor yok. Otoyollar yaptı, daha geriye doğmamış gençler, gelecek nesiller borçlu doğacak. Bir dakika, hayır dolma değil. Dolma değil. Herkese mikrofon uzatın. Şimdi Siz de kendi tarımla kendi kendine yeten bir ülkeydik, öyle değil mi?
tarımla ve yap devret işlet modeliyle kendi kendini idare eden bir ülkeydik. Tamam, yine sıkıntılar vardı. Ekonomi sıkıntı her zaman vardı. Yok değildi. Şimdi tarıma dayalı sistem bittiği zaman tamamen dışarıda hazır tüketime. Hazıra daha dayanmaz. Şeker pancar bir dakika bekle. Kardeşim insanları sınıflandırmayın. Hayır. Ya hayır kardeşim, doktor burada doktorluğu bırakıp gidiyor. FETÖ'cü mü? Yani insanlar böyle ayrıştırmakla da hiçbir yere varılmaz. Bu işaretle ülke bölünmez. Bu işaretle ülkede kurtulmaz. Tek kurtuluş ekonomidir. Merkel görevi bıraktığı zaman Almanya bütçesine 520 milyon dolar fazlalık bıraktı gitti. Türkiye'de 80 yılda dış borç 80 milyon dolarken bugün dış borç 520 milyar doları aşmış durumda. Dışarıya dayalı ihracat sistemiyle ülke yönetilemez. Üreteceksin. Ürettiğin zaman ülke seviye yükselir. Bu şekilde yükselmez. Ülke gittikçe uçurmada gidiyor. Bu da bir gerçektir. Belki bugün fark etmeyecekler. Yarın fark ettikleri zaman Arjantin gibi sokağa dökülecek. O zaman neyin ne olduğunu görecekler. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.